Evet, bugün hashing konusunda iki soru yapacağız. Bu iki soruda aslında hashing'in kullanımı ile ilgili olan sorular olacak. Hashing'in en güzel özelliği search zamanının O1 olması. Burada da aslında bunun üzerinde duracağız. Tabii onun dışında insert ve delete operasyonları da O1 zamanda olabiliyor. Onu delete kısmını değil de insert kısmını oluştururken kullanıyor olacağız. Şimdi sorular üzerinden gidelim. Gene soruların çözümünde otomatik kod okuma sistemimizdeki çözümleri görüyor olacağız. Şimdi ilk sorumuz şu. Sort by hashing adlı bir metot. Şimdi bir ereğimiz var. Bu ereğimiz içinde tam sayılar var. Bu bir takım varsayımımız var. Varsayımımız şu. Bu ereğin içindeki sayılar 2n'den küçük olacak. N eleman sayısını göstermek üzere. Ve biz bunu ereğimizi sort etmek istiyoruz. O n zaman içinde. Bu tabii oldukça hızlı bildiğimiz kadarıyla ve normalde eğer herhangi bir sınırlama yoksa eleman tipi üzerinde bir dizi elemanı sağlamak için gereken minimum zaman n log n. Özel durumlarda bu süre o n'e inebiliyor. Burada da o özel durumlardan birini göreceğiz. Çünkü verilerimiz tam sayı ve hepsi birbirinden farklı ve 2n'den de küçükler. Şimdi metodumuzun o aynı zamanda çalışması gerektiğini söylüyoruz. Ekstra data structure'larımız da yok. Şimdi hint'i kullanacağız. Peki nasıl sort edeceğiz? Sort ederken diyor ki önce maksimum sayıyı bul ve bu durumda da sorted array sadece o sayılara dan küçük sayılar içermek zorundadır diyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Maksimum sayıyı bulalım. Nasıl maksimum sayı bulacağız? Basit, aslında array'in içinde gezeceğiz. Burada gördüğümüz kodda max array 0 olmak üzere her elemanı max'a karşılaştıracağız. Eğer sayı max'tan büyükse max'ı o sayıya eşitleyeceğiz. Birinci parça kodumuz bu olacak. Sonra yeni bir hash table yaratacağız. Bu hash table'ın size'ı array'in length'inin 2 katı uzunluğunda. Tabii daha en uzunluğunda da olabilir ama çok önemli değil. Sonra da array'in içindeki her elemanı hash tablosunun içine yerleştireceğiz. Bunu yerleştirdikten sonra array'imiz, hash table'ımız aslında bütün elemanları içeriyor olacak. Ama o en zamanda onlar hash table'ın içine yerleşmiş olacak. Sonra cevap array'imizi oluşturuyoruz. Cevap array'imizin uzunluğu belli. Orijinal array'imizin uzunluğu kadar. Sonra da geliyoruz esas mantığa. Esas mantığımız ne? Maksimuma kadar olan her sayı hash table'da arıyoruz. Şimdi elemanların maksimumu en fazla 2n olacağı için bu loop maksimum 2n kadar zaman sürecek. O zaman bu durumda ne olacak? Her elemanı tabloda aradığımızda eğer eleman tabloda varsa sonuç tablosuna onu ekliyoruz. Dolayısıyla bakıyoruz tabloda var mı? Varsa ekledik. Bakıyoruz tabloda var mı? Yoksa eklemedik. Bakıyoruz tabloda var mı? Varsa ekledik. Bu şekilde aslında ne olmuş oluyor? Eleman sayısı 2n'den küçük olduğu için ve distinct oldukları için burası önemli. Çünkü distinct olmazlarsa kaç tane ekleyeceğimizi bilemeyiz. O bir problem olur. Ama distinct oldukları için ne yapmış oluyoruz? Bulduğumuz her elemanı array'e yazıyoruz. Bu şekilde arttırarak indeksleri tutuyoruz. Sonuç olarak da result array'i döndürüyoruz. Burada kritik olan nokta elemanların sayısının maksimumunun 2n'den küçük olması. Bu daha da büyük olabilir. Mesela kn gibi, k bir constant olmak kaydıyla 8n, 10n, 50n olabilir. Ama kritik olan bir başka noktada elemanların distinct olması. Elemanlar distinct olduğu için ne olmuş oluyor? Burada bulduğumuz elemanı hemen arkasına yazabiliyoruz ve o kadar bir tane yazmamız yeterli. Birden çok olsaydı kaç tane olduğunu bilmemiz gerekirdi ki hash tablosunun öyle bir fonksiyonu yok ne yazık ki. Evet, bir sonraki soruya geçersek question 6. Yine bir hash tablosu sorusu. Kesişim, iki array'in kesişimi sorusu. Bununla ilgili hatırlarsak daha önce bir linked list sorusu yapmıştık. Paralel pointerlarla o en zamanda cevabı bulabileceğimizi söylemiştik. Burada da gene bir başka o enlik çözüm
göreceğiz. Ama hash table'ı kullanıyor olacağız. Buradaki önemli olan nokta ise array'lerin sorted olmasına gerek olmaması. Dolayısıyla sorted olmadıkları için de ne olabiliyor? Diğer uygulamada bu önceki sorumuzda sorted olmak zorundalardı. Burada ise sorted olmak zorunda değiller. Şimdi ne yapacağız? Aslında önce şimdi list 1 ile list 2'nin kesişimini bulmaya çalışıyoruz. Burada yalnız önemli bir nokta var. Intersection array'inin sadece o kadarlık eleman içermesini istiyoruz. Bu da standart bir soru tipiydi. Daha önce söylemiştik. O zaman önce intersection'da kaç eleman olacak onu bulacağız. Buradaki kısma karşılık geliyor o. Sonra o array'i allocate edeceğiz. Sonra da o intersection array'ini dolduracağız. Dolayısıyla iki aşamalı bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi önce intersection array'inde hangi elemanlar olacak onu bulmamız lazım. Şimdi burada şu mantığı kullanıyoruz. List 2'nin hepsini bir hash tablosuna ekleyelim. Dolayısıyla list 2'deki bütün elemanlar hash tablosuna eklensin. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman list 2'deki search'ü O1 zamanda yapabilir hale geliyoruz. Neden? Çünkü hashing'de search O1 zaman. Dolayısıyla list 2'de bir search'ü O1 zamana indirgemiş oluyoruz. Listenin hash tablosunu oluşturması da ON. Orada bir sıkıntımız yok. Sonra list 1'deki her elemanı burada görüyoruz. List 1'de geziyoruz. Hash tablosunda arıyoruz. Bu aslında list 1'deki her elemanı list 2'de aramak anlamına geliyor. Dolayısıyla list 1'deki her elemanı list 2'de aradığımız için ne oluyor? Varsa eğer list 2'de bu eleman o zaman count'u 1 arttırıyoruz. Yani intersection'a girecek bir elemanı bulmuş oluyoruz. Burada tabii önemli bir başka nokta da list 1'deki elemanlar aslında birbirini tekrar edebilir. Orada bir sıkıntı yok. Ama onu aslında burada kontrol etmiyoruz. Yani o da tabii bir önemli problem ama ona çok takılmayalım şimdilik. Evet, list 1'de olan her elemanı aradık. Hash tablosunda varsa eğer intersection'da yer alacak demektir. Bu durumda count'u 1 arttırıyoruz. Sonra bu aşamada list 1'de olup list 2'de olan yani ikisinde de olan yani aslında kesişimde olan eleman sayısını bulmuş oluyoruz. Bunun sayısı count. Sonra array'imizi o kadarlık allocate ediyoruz. Şurada verdiğimiz satırda. Sonra da aslında şurada yazdığımız kodu bir kez daha yazıyoruz. Yani count yerine index diyoruz. Arıyoruz list 1'deki her elemanı list 2'nin hash table'ında. Sonra da bulduğumuz zaman sadece indeksi bir arttırmakla kalmıyoruz. Sonuç array'ine onu yazıyoruz. Bu da gene daha önce yapmış olduğumuz bir işlem. Bunu da yazdıktan sonra result array'imizi elde ettiğimiz için result array'imizi de döndürüyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Önce kaç eleman olduğunu bulduk. O kadarlık array yarattık. Sonra da o array'in içini tekrar aynı kaç eleman olduğunu bulduğumuz kod gibi benzer bir kodla doldurmuş olduk. Bugünlük hashing ile ilgili sorularımız bu kadar.